Selamlar. Balon kullanarak keçe tabak yapacağım. Balonu iki aşamada yünle kaplayacağım. Neden böyle yaptığımı birazdan açıklayacağım. 42 santimetre çapında bir daireyi balonun altını kaplamak için kullanacağım. Yaklaşık 31-32 santimetre çapında bir daireyi de balonun üstünü kaplamak için kullanacağım. Uzun liflere sahip kalın telli bir merinos yünüm vardı. Bu tarz bir yünü ben genellikle ıslak keçede kullanmıyorum ama değerlendirmek istedim. Neden kullanmadığımı söylemek istiyorum. Kalın ve uzun lifli yünler keçeleştikten sonra yüzeyde çok fazla tüy bırakıyorlar. O görüntüyü de sevmiyorum. E, Rahatsız ediyor açıkçası. Ama çözümü de var. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde görebilirsiniz. Evet, ilk daireyi 2 kat yünle yerleştirdim. Birbirlerine zıt yönde 2 kat yün serdim. Sonra bunu aynı işlemi küçük daire içinde uygulayacağım ve balonun üzerine yerleştireceğim bunları. Balonu yünle kaplarken neden böyle bir yöntem tercih ettiğimi söylemek istiyorum. Yünü balonun üzerine doğrudan yerleştirirken ıslatmak gerekiyor yapışması için. Ama fazla su kullandığımız zaman da yün balonun altından sarkıyor, torbalanıyor. Bu da yünün yırtılmasına neden oluyor. Ben de yünü iki aşamada balonun üzerine yapıştırmayı tercih ettim. O nedenle birbirinden biraz büyüklükleri farklı iki daire yaptım ve ekranda gördüğünüz gibi balonun üzerine bunları yapıştırdım. Balon yerine düz bir şablon kullansak olmaz mıydı diye aklınıza gelmiş olabilir. U şeklinde düz bir şablon da kullanabiliriz burada. Ama balon kullanmanın iki avantajı var. Bir tanesi kasenin kenarı kesilmemiş oluyor. Bütün bir şekilde çıkıyor balon kullandığımızda. Bir diğeri de balonu söndürdüğümüzde çok güzel bir çukurluk elde ediyoruz keçede. O yüzden ben öyle bir yöntem tercih etmek istedim. Açıkta kalan yerleri ya da yünün zayıf olduğu bölgeleri ekstra yün ekleyerek daha sonra da sabunlu suyla ıslatarak kapatıyorum. Yünün mükemmel yerleşmesine hiç gerek yok. Özensiz yerleştirdim açıkçası. Sadece balonu yeterince yünle kaplamaya çalıştım. Merinos yünüyle kapladığım balonu şimdi bir kilotlu çorabın A kısmının içine yerleştireceğim ve biraz yuvarlayacağım. Amacım tamamen keçeleştirmek değil, sadece yünün birazcık birbirine kenetlenmesini sağlamak. Çünkü ilerleyen aşamalarda balonu çıkaracağım ve iki yüzeyin birbirine kaynaşmasını amaçlıyorum. Bu şekilde balon çıktıktan sonra sönmüş bir top hayal edin. İçine doğru sönecek ve kenarı olmayan, kesilmiş kenarı olmayan bir kase elde etmiş olacağım. Yün liflerinin böyle gevşek kalması gerekiyor ki balonu çıkardıktan sonra tekrar iki yüzey birbirine kenetlenebilsin. Ucu sivri bir makasla minik bir delik açacağım ve balonu söndürüp içeriden çıkaracağım. Ortadaki deliği bu aşamada kapatmak çok kolay. Çünkü yün lifleri hala serbest ve birbiriyle kenetlenmeleri mümkün. O yüzden birazcık didikliyorum orayı, böyle açıyorum ve ondan sonra üzerine tül serip kuvvetli bir şekilde ovuyorum.
Gördüğünüz gibi balonu çıkardığım delik kapandı. Burayı isterseniz tabağın içinde, isterseniz de altında bırakabilirsiniz ama içiyle dışının hiçbir farkı yok şu aşamada. Gördüğünüz gibi tabak şekli şimdiden oluştu. Katladığımda bir gözlemeyi andırıyor. Şimdi bunu birazcık daha yuvarlayarak, ovarak iç ve dış yüzeyin birbirine kenetlenmesini ve tek bir yapı oluşturmasını sağlayacağım. Bu plastik kabı şekillendirmek için kullanıyorum. Ölçümü aldım. Kenarlar hala birbirine tam kenetlenmiş değil. O yüzden birazcık daha bu iki yüzeyi birbirine yapıştırmam ve kaynaştırmam gerekiyor. Kalıp olarak kullanacağım tabak üzerinde ölçü alıyorum. Hala geniş. O yüzden bu yönde biraz daha yuvarlayarak keçenin küçülmesini sağlıyorum. Keçeleşmeyi hızlandırmak için parçayı sıcak suda beklettim. Daha sonra sabunlayarak yine ovmaya devam ediyorum. Keçe istediğim boyuta ulaştı. Şimdi artık şekillendirmem gerekiyor. Çeşme suyunda güzelce duruladım. Islakken de tekrar bir yoğuruyorum ve birazcık daha küçülmesini ve sıkılaşmasını sağlıyorum. Kalıp olarak kullanacağım plastik tabağın üzerine yerleştirip izlerinin belirgin olmasını sağlıyorum. Kullandığım şey cam bir krem kutusu. Ağır olduğu için ve zemini biraz pürüzlü olduğu için soğuk ütü etkisi yapıyor aynı zamanda. Tabii bu amaçla kullanılan güzel ahşap aparatlar da var. Onlardan da kullanabiliriz. Bakın ıslak keçe kolaylıkla şekil alıyor. Bunu bu şekilde kurutacağım. Açık havada ve güneşte kurumasını bekleyeceğim. Keçe tabak kurudu.
şeklini koruyor hala. Ben yüzey çok fazla tüylü olduğu için önceden bir işlem yaptım. Onu nasıl yaptığımı şimdi göstermek istiyorum. Burada tüyleri gidermek için ya bu şekilde bir tıraş bıçağı kullanabilirsiniz ya da tiftik giderici bu makinelerden kullanabilirsiniz. Yüzey oldukça pürüzsüz ve tüysüz oluyor bu şekilde arkadaşlar. Tabağı dikişlerle süslemek istiyorum. Geniş adımda düz dikiş ayarında dikiş makinesinden yardım alıyorum bu aşamada. Renkli polyester ipler kullanıyorum tabağı süslemek için. Bunlar hem dekoratif amaçla güzel görünüyor hem de tabağın kenarına daha sağlam bir yapı kazandırıyor. İster dekoratif, ister fonksiyonel amaçla kullanın. Keçe tabaklar ses çıkarmıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor bence. Mutlaka deneyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.